Her zamanki gibi farkını ortaya koyarak Aleyna Çakır olayını yeniden tüm Türkiye'ye hatırlatan Çukur'da Çağatay'ın tamamen dönmesiyle beraber ipler kopuyor. Herkes Cumali amcayı beklerken bir anda beklenmedik bir şekilde ismini duyduğumuz Halil İbrahim kim? Aslında Cumali amca Halil İbrahim mi? Bu konudaki sırlar ne? Hangi oyuncuların 2 bölüm içinde veda etmesi bekleniyor? Hepsini öğrenen Cumali harekete geçiyor ve Yamacın yeni bomba planı herkesi heyecanlandıracak. Vulkan ve Cumali amca karakterini oynayacak oyuncular belli oldu mu? Ve Çukur bu sezon final mi yapacak? Tüm bu soruların cevabını, müthiş gelişmeleri ve kaçırmamanız gereken daha fazla mevzuyu birazdan sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra videonun sonunda bir de sürpriz bir eleştiri sizleri bekliyor. Şimdi hemen videoya geçelim. İlk olarak Cumali amca ve herkesin merak ettiği Halil İbrahim mevzusuyla başlayalım. Bildiğiniz gibi Erdenetlerin çok büyük bir düşmanı var. Cengiz Erdenet zaten tüm bunların farkında olduğu için bu konuda sürekli Yamacı kullanıyor ve şimdilik başarılı gidiyor. En büyük düşmanıyla Yamacı kafa kafaya vurdurmak istiyor fakat bunu tam olarak başaramayacak. Bu konuyla ilgili ilk spoiler'ı aslında Yamaç vermişti. Yamaç Vartolu ile konuşurken Erdenetlerin gizemli düşmanı hakkında önce düşman sonra dost olacağız demişti. Ve bir de Cengiz'i tek başımıza indiremeyiz, ortak bulmamız lazım diyerek adeta Cumali amca senaryosunun sinyalini verdi. Evet, Cumali amca diyoruz fakat adı sana henüz ortada yok. Hem Nedim hem de Cengiz bu gizemli adam için Halil İbrahim dedi. Peki ne bu Halil İbrahim sırrı? Elbette kendini ölü olarak gösteren Cumali amca doğal olarak asıl ismini kullanamazdı. Zaten ölü olarak bilinen birinden de böyle saçma bir hamle beklenemezdi. Bu kişinin hem Çukur'a ve hem de başta Yamaca hiçbir şekilde zarar vermemesi ve açılan mezarın boş çıkması Cumali amca olduğunun ve piyasada farklı bir isim kullandığının başka bir kanıtı diyebiliriz. Bunun yanı sıra önceki bölümlerde Nedim gizemli adamla konuşurken "sizin Yamaç Koçovalı" diye bir cümle kullanmıştı. Bu cümle aslında her şeyi açıklıyor. Tabi bir de İskandar'ın Yamacı ilk gördüğünde tanıması da ayrı bir detay oldu. Her şey iyi hoş ama Halil İbrahim, yani Cumali amca olarak beklediğimiz veya bir ihtimal Cumali amcaya çalışan bu gizemli adam Çukur'un nefret ettiği uyuşturucu işiyle uğraşıyor. Oysa ki başta İdris ve Yamaç olmak üzere Koçovalılar uyuşturucu işlerine hiçbir şekilde bulaşmazdı ve buna daima karşı gelirlerdi. İşte bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki zamanında İdris Koçovalı ve amca Cumali Koçovalı'nın arasını bozulma sebeplerinden biri de uyuşturucu mevzusuydu. İdris Çukur'da uyuşturucuya net bir şekilde karşıydı. Cumali amca ise bu konuda farklı düşündüğü için araları açıldı ve yollar ayrıldı. Zaten önümüzdeki bölümlerde Koçovalılar Cumali amcayla karşı karşıya geldiklerinde uyuşturucuya karşı olduklarını bir kez daha dile getireceklerdir. Şimdi gelelim Çağatay'ın gelmesiyle yaşanacak olan sürpriz olaylara. Arık Böke'nin ölümü Erdenet ailesi içinde çabucak unutuldu. Yamacın da dediği gibi böyle aile olunmaz. Erdenet ailesinde yeniden Çağatay devri başlıyor. İşlerini zekasıyla halleden, sürekli tehdit ve şantaj tekniğini kullanan ve zamanında tüm Koçovalıların elini kolunu bağlayan Çağatay yarım bıraktığı işleri tamamlamaya geldi. Çağatay'ın gelişiyle bazı vedalar da bizi bekliyor olacak. Çağatay yine birçok kişinin sırrını ifşa edip ortaya dökecek. Hep yaptığı gibi herkesin elini kolunu bağlayacak. Şimdi şu konunun altını çizelim. Geçtiğimiz bölümde Yamaç ve Çukurlar arasındaki buzlar erimişti ve Yamaç'ın yeniden saygınlığını kazanarak Çukur'a dönmesine çok az bir zaman kaldı. Zaten Çağatay'ın gelişiyle Yamaç daha fazla Erdenetlerin içinde duramayacak. Peki bunu öğrenen Cumali ne yapacak? Yoksa Cumali Koçova'nın senaryosu artık bitiyor mu? Çünkü Yamaç'ın yeniden Çukur'un babası olması demek Cumali'nin artık eskisi gibi bunu kabullenemeyeceği ve doğal olarak senaryosunun tıkanabileceği anlamına geliyor. Bu da Cumali Koçovalı için bir veda sinyali olabilir. Öte yandan geçtiğimiz bölümde başta Selim olmak üzere Emmi ve Metin çok ön plana çıkarıldı. Biliyorsunuz Çukur'da bir karakter ölmeden önce fazlasıyla ön plana çıkartılır. Bunun son örneğini Arık Böke ile yaşamıştık. Selim ve Çukur'un has adamlarından olan Metin'e 2 bölüm içerisinde veda edebiliriz dostlar. Bunun yanı sıra Koçovalı ailesi içinde karışıklıklar yaşanırken aynı zamanda Erdenet ailesi içinde de yaşanacak. Çukur final mi yapacak sorusunun cevabı ve Efsun Cumali senaryosuna geçmeden önce bu konuya da açıklık getirelim. Erdenet ailesinde Olga adeta Ögeday'ın ölüm emrini vermişti ve bu senaryonun gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz bölümde Kulkan'ın gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı. Elindeki tesbih ve giyim tarzıyla Erdenet ailesinden hiç kimseye benzemediğini daha ilk dakikadan göstermiş oldu. Peki diziye dahil olması beklenen Kulkan ve Cumali amca karakterlerini kimler oynayacak? Cumali amca konusunda Demir Karahan ile bir görüşme yapıldığını belirtmiştik. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konuda bir başka iddia ise Çetin Tekindor. Aynı zamanda Çukur severlerin de çok istediği Çetin Tekindor'la ilgili ortaya şöyle bir iddia atıldı. Söz konusu iddiaya göre Çetin Tekindor, Çukur 4. sezonunun 10. bölümünde Cumali amca olarak karşımıza çıkacak. Kulkan karakteri konusunda ise Çağatay Ulusoy ile görüşme yapıldığı ise bir başka iddia fakat bu ihtimal oldukça zayıf. Bu konuların henüz netleşen bir tarafı yok dostlar. Peki sizce Çağatay Ulusoy ve Çetin Tekindor Çukur dizisine yakışır mı? Düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Koçovalılar'da aile içi karışıklıklar devam edecek. Selim ve Ayşe Sultan'a baş kaldırdı ve daha da fazlası yaşanacak.
Karaca ile ilgili verilen kararlara büyük tepki gösterildi. Sultanın Karaca'ya silah vermesi ve katil olmasını sağlaması ortaya çıktıktan sonra Koçovalı ailesinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Selim artık Karaca ile birlikte biraz daha ayrı takılacak. Öte yandan Cumali bu işin peşine düşüyor. Karaca ile konuşarak olan biteni soracak. Tabi Karaca'nın Cumali'ye vereceği bilgiler ortalığı fena karıştıracak. Bu vesileyle işin içinde Efsun'un da olduğunu öğrenen Cumali durumu Akın'a sorarak onu da köşeye sıkıştırıyor. Ve sonucunda ise heyecanın üst seviyede olacağı bir senaryo bizi bekliyor. Efsun ve Yamaç birbirlerine aşık. Cumali şu an Yamaç'a adeta düşman, üstüne bir de babasının ölümüne sebep olanlardan Efsun'u da öğrenince iyice delirecek. Zaten bir de Yamaç ve Efsun arasındaki ilişkiyi de öğrenirse işte o zaman Cumali için ipler tamamen kopacak demektir. Yamaç ve Efsun sahnesi ise önümüzdeki bölüme sarkıtıldı. Yamaç bir kez daha Efsun'un yaptığı fedakarlığı ve hayatını nasıl kurtardığını öğrenmiş oldu ve bu yönde aralarında duygusal bir sahne yaşanacak. Fakat Efsun için işler artık daha da karmaşık hale geliyor. Hamile olmasının yanı sıra Çağatay'ın geri dönmesi ve Cumali'nin Efsun kim diye araştırma içerisine girmesiyle beraber Efsun konusunda sürpriz senaryolar yaşanabilir. Öte yandan son birkaç bölümdür adeta kendinde olmayan Akın'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Akın'ın diziye veda etmesi beklenmiyor. İyi veya kötü bir şekilde Yamaç'ın yanında kalmayı başaracak. Remzi ise Cumali sayesinde ikidir Akın'ın elinden kurtuluyor ve hatta tam da Çağatay'ın istediği gibi çukura yerleşmiş oldu. Bu da beraberinde daha büyük sorunlar getirecek. Şimdi gelelim I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.